Herkese merhaba arkadaşlar. Bu akşam yine İsrail-Filistin çatışması ile alakalı bir konuyu konuşacağız. Birol Başkan'la. Hoş geldin Birol yayına. Hoş bulduk. Bu akşamki konumuz Hamas'a dair arkadaşlar. Hamas nasıl kuruldu? Ondan sonra işte ideolojik temelleri nedir? Esasları nedir? Nelere inanıyor? Neleri savunuyor? Bütün bunları konuşalım istedik. Çünkü önümüzdeki haftalarda belki aylarda biz İsrail-Filistin meselesini çok uzunca bir süre konuşacağız gibi görünüyor. Tarafları iyice tanımadan bu süreci anlamak çok da mümkün değil. Şimdi kısaca ben size Hamas'ın nasıl kurulduğunu anlatacağım. Ondan sonra Birol biraz daha 90'lardan sonraki süreci aktaracak. Zaten 1987 yılında kurulmuştu Hamas. Ama Hamas'ın kuruluşuna giden süreçte zaten Hamas'ın da esinlendiği birçok gelişme yaşanıyor. Hatta Osmanlı'nın son yılları, Filistin'deki son yılları İngilizlerin ilk yıllarına kadar uzanıyor neredeyse Hamas'ın esinlendiği kökler. Bunların başında elbette ki Kudüs müftüsü Hacı Emin el Hüseyni geliyor. Hacı Emin el Hüseyni'nin zaman zaman Kudüs'ün kutsallığına vurgu yaptığı, zaman zaman işte dini vurguları ön plana çıkardığı çok sayıda konuşma var. İnsanları ağırlıklı olarak Filistin meselesine sahip çıkmaya çalışan, çağırmaya çalışan bir isim. Gerçi Hacı Emin el Hüseyni'nin kafasının karışık olduğunu savunanlar da var. Çünkü bir taraftan Filistin milliyetçiliği vurgusu yaparken bir taraftan Arap milliyetçiliği vurgusu da yapabiliyor. Zaten Hacı Emin el Hüseyin ile alakalı en soru işareti doğuran şeylerden biri de Hitler'le görüşmesi. O dönemde açıkçası Hacı Emin el Hüseyni'nin daha pragmatik davranmaya çalıştığını, mümkün olduğunca bulabileceği bütün desteği almaya çalıştığını söyleyebiliriz. Ama Hacı Emin el Hüseyni'nin şöyle bir özelliği var. Kendisi her ne kadar Kudüs müftüsü olsa da ve dini vurguları sık sık ön plana çıkarsa da cihat ilan etmiyor Filistin meselesiyle alakalı. Ta ki İzzettin el-Kassam isimli bir din adamı ortaya çıkana kadar. İzzettin el-Kassam da aslında Suriyeli, Laskiyeli kendisi ve Fransızlara karşı Suriye'de mücadele ediyor bir süre. Daha sonra oradan Fransızlarla arası çok bozuluyor ve bir süre sonra hakkında yakalama kararı vesaire çıkarıldığı için oradan kaçıp Hayfa'ya gidiyor. Ve küçük hücreler halinde bir örgütlenmeye gidiyor. Silahlı bir takım küçük hücreler de kuruyor. Aynı zamanda camilerde çok ateşli vaazlar verdiği de biliniyor İzzettin el-Kassam'ın. İzzettin el-Kassam ismini nereden biliyoruz arkadaşlar? Hamas'ın silahlı kanadı. Bugünlerde çok konuştuğumuz İzzettin Kassam Tugaylarının isim babası diyebiliriz. Diğer taraftan bu İzzettin el-Kassam'ın görüşleri oldukça radikal ve büyük ölçüde bir cihat ilanıyla, daha doğrusu cihat fetvasıyla hareket ediyor. Bir süre sonra etrafında epeyce insan topluyor arkadaşlar ve yani genel olarak şöyle özetleyebiliriz hedefini. Lanetlenmiş Yahudilere karşı cihattan bahsediyor ağırlıklı olarak vaazlarında ve bununla da yetinmiyor. Demokratlarla ve laiklerle de savaşılması gerektiğini söylüyor. Bu çerçevede o dönemde, kendi döneminde daha doğrusu Filistin mücadelesini yürüten çeşitli siyasi gruplara karşı oldukça da diş bileyen bir isim. 1936'da İngilizlerle bir çatışmada öldürülüyor İzzettin el-Kassam. Ama onun da Mussolini ile birebir görüşmesi var arkadaşlar. Neden? Çünkü İtalyanların bölgedeki çıkarlarını koruma karşılığında İtalyanlardan destek alıyor. Şimdi İzzettin el-Kassam'ın bu cihat fetvasının ardından Kudüs müftüsü de bir cihat fetvası yayınlıyor. O dönemden itibaren Filistinli grupların dini söylemleri ön plana çıkardıkları çeşitli yapılanmalara gittiklerini görebiliyoruz. İlerleyen yıllarda bu arada Gazze'nin yanı başındaki Mısır'da da 1928 yılında Müslüman Kardeşler kurulmuş zaten ve Müslüman Kardeşlerin kurucusu olan Hasan el-Benna'nın kardeşi 1935 yılında Filistin'i ziyaret ediyor.
Benna'nın kardeşinden sonra da bizzat Benna'nın kendisi ziyaret ediyor. Kudüs, Yafa, Hayfa, Tulkerem gibi yerlerde İhvan'ın, yani Müslüman kardeşlerin çekirdek örgütlerini kuruyorlar o dönemde. Ve tabii diğer taraftan o İzzettin el-Kassam'ın cihat fetvası, bir taraftan da Müslüman kardeşlerin Filistin meselesine yakın ilgisiyle birlikte İslami söylemler biraz daha şekillenmeye başlıyor, biraz daha sistematize olmaya başlıyor o yıllarda. Hatta Müslüman kardeşlerden, Mısır'dan daha doğrusu Filistin topraklarına resmen bir akın söz konusu oluyor. Ama en önemli çıkış elbette 1948 Arap-İsrail Savaşı döneminde Müslüman kardeşler kendi müritlerinden 3 tabur gönüllülerden oluşan 3 tabur oluşturup İsrail'e karşı savaşması için gönderiyorlar Filistin topraklarına. Bu arada Mısır'daki Müslüman kardeşler 1949'da da Mısır Kralı Faruk'tan ciddi bir darbe yiyorlar. Çünkü Kral Faruk da Faruk'tu zannedersem, değil mi? 1949'daki kral. Kral Faruk olması lazım arkadaşlar. Fuat. Her neyse, Fuat pardon. Ve o dönemde kraldan ciddi bir darbe yiyorlar. Çünkü kral da zaten Müslüman kardeşleri kendine tehdit olarak görmeye başlıyor. Bunun üzerine Müslüman kardeşler ağırlıklı olarak Gazze'de üstlenmeye başlıyorlar. Çünkü Mısır topraklarında, Kahire'de, çevresinde kendilerini rahat hissetmiyorlar. Bunun ardından krala yönelik Hür Subaylar darbesi geliyor ve kısaca Nasırcılar diyelim. Nasırcıların ilk dönemdeki hamlelerini, en azından kralı devirmelerini Müslüman kardeşler destekliyor arkadaşlar. Çünkü ikisinin de ortak düşmanı monarşi. Ama bu dönemde de yine Hür Subaylar ya da Cemal Abdülnasır'ın bizzat kendisi Müslüman kardeşlere pek iyi gözle bakmıyor. Çünkü kendisini tehdit olarak algılıyor Müslüman kardeşleri ve Müslüman kardeşleri Gazze'ye doğru itmeye başlıyorlar. Gazze'de zaten var Müslüman kardeşler. Burada da Nasırcıların ağırlıklı olarak hedefinin şu olduğu belirtiliyor. Yani hem Gazze'ye gitsinler, bizim etrafımızda dolaşmasınlar, Kahire ve çevresinde örgütlenmesinler, hem de Gazze ve çevresinde Filistin topraklarındaki sol görüşlerin, komünist görüşlerin önünü alsınlar, engellesinler şeklinde bir taşla iki kuş vurma gibi bir niyet söz konusu burada. Ve bu arada da tabii İsrail ile Filistin arasındaki mücadele de oldukça sertleşiyor bu dönemde ve Müslüman kardeşler yavaş yavaş Gazze'de halkı silahlandırmaya başlıyor. Halkı silahlanmaya çağırıyorlar. Daha doğrusu bu çerçevede bir de Tevhid örgütü kuruluyor. Tevhid Cemiyeti. Şimdi Tevhid Cemiyeti çok önemli. Çünkü Tevhid Cemiyeti'nin üyeleri arasında daha sonra Filistin Kurtuluş Örgütü'nün önde gelen isimleri arasına girecek bazı isimleri de görüyoruz. Ve yani Filistin Kurtuluş Örgütü'nün bazı üyeleri Müslüman kardeşlerin kurduğu Tevhid Cemiyeti'nin üyeleriydiler. Velhasıl 1954 yılı geliyor, Müslüman kardeşler Mısır'da yasaklanıyor. Bu dönemle birlikte Gazze'de yer altına çekilmeye başlıyorlar Müslüman kardeşler. Hatta o dönemde Gazze'de, Filistin topraklarında da Müslüman kardeşlerin ideolojisinin aksine Arap milliyetçiliği yükselişe geçmeye başlıyor. Hatta bu dönemde Gazze'de İhvan da kendi aralarında, kendi içinde ciddi fikirsel çatışmalar yaşıyor. Bu İhvan'dan ve Tevhid Cemiyeti'nden ayrılmalar başlıyor. Bu ayrılanların bir kısmı gidip El Fetih'i kuruyorlar daha sonra zaten. Şimdi 1986'da da Hamas kuruluyor. Arada çünkü El Fetih dönemi var. El Fetih dönemini biz Birol'la geçtiğimiz hafta konuştuk arkadaşlar. Onunla ilgili tam bir yayın var. Dolayısıyla El Fetih dönemini anlatmayacağım. Şimdi Müslüman kardeşlerin Gazze kolu olarak kurulan bir Hamas var. Biraz önce anlattığım gibi Gazze'de zaten Müslüman kardeşlerin varlığı çok eskilere dayanıyor. Hatta yeraltı na çekiliyorlar, bir süre hücre tipi yapılanmalar kuruyorlar, halkı silahlandırmaya çalışıyorlar, kendileri silahlanmaya çağırıyor halkı
ve yıl 1986'ya geliyor. El Fetih'in o dönemde birçok hatası da söz konusu oluyor. Ondan sonra İran İslam devriminin gerçekleşmesi gibi bir takım sebeplerle El Fetih'in hem Filistinliler arasında hem de dünyadaki popülaritesi zayıflamaya başlıyor. Böylesi bir dönemde zaten Gazze'de nüveleri olan Müslüman kardeşler üzerinden bir başka direniş örgütü yükselmeye başlıyor. O da Hamas. Hamas'ın aslında 1986'da kurulduğunu biliyoruz. 1986'da yine Kudüs'te çok sayıda, çok hassas bir askeri noktada çok sayıda İsrail askerinin hayatını kaybettiği bir saldırıyla adını duyuruyor. Ama Hamas kurulmuştur şeklinde kuruluşunun ilan edildiği tarih 14 Aralık 1987. Şimdi bu arada bir de Hamas bir taraftan kurulmuş, işte bir takım eylemler vesaire gerçekleştiriyor ama diğer taraftan da bir intifada başlıyor Filistin topraklarında. Onun sebebi de bir Filistinli işçi İsrail istihbaratının aracının altında kalıyor. Onunla birlikte 10 yıllardır birikmiş olan öfke patlıyor arkadaşlar. Zaten o intifada 5 yıl sürüyor. Ve bu intifadanın, yani ayaklanmanın çok boyutlu olduğunu da biliyoruz. Hatta Hamas, El Fetih gibi örgütler bile hazırlıklı değilmiş o intifadaya. Daha sonrasında kendileri de fark etmeye başlıyorlar. Nihayetinde bu arada İsrail ne yapıyor? İsrail elbette ki Filistin Kurtuluş Örgütü'nü öncelikli hedef olarak görüyor. Ama diğer taraftan Hamas'ın etkili, daha doğrusu kanlı saldırılarıyla birlikte Hamas da İsrail'in hedefine, radarına girmeye başlıyor. Bu dönemde yine Hamas'ın kurucularından, hatta kurucusu, en önemli ismi Şeyh Yasin dahil olmak üzere Hamas'ın önde gelen birçok ismi tutuklanıyor. Şeyh Yasin çok ağır bir işkenceden geçiyor ve konuşmaya başlıyor. Yine Şeyh Yasin'in ne ilişkin, şimdi Şeyh Yasin o dönemde şöyle anlatıyor Hamas örgütünü. Diyor ki, Aralık 1987 başlarında Hamas hareketini Gazze bölgesinde kurmaya karar verdim. İlk elde işgale karşı bildiri dağıtıp afiş yapıştıracaktık. Çeşitli kişilerle görüştükten sonra bu işe koyulduk diyor. Aralık 1987'de de ilk bildirimizi yayınlayarak intifada ile birlikte eylem takvimini açıkladık. Ocak 1988'de ise işgal altındaki Batı Şeria'dan bazı kişilerle birlikte kendi bölgelerini kurmalarını istedik diyor. Velhasıl Batı Şeria ve Gazze arasındaki bağlantılar gizli mektuplar, şifreler ve camilerdeki buluşma noktalarındaki aracılar kanalıyla sağlanıyormuş. Bir de Londra'dan ve Batı'dan Hamas'a destek verenler varmış. Peki Hamas'ın hedefi neydi kurulurken? Bunu yine Şeyh Yasin'den dinliyoruz. Şeyh Yasin diyor ki, İlk hedefimiz işgalci İsrail askerlerine direnmek olacaktı. Güvenlik ve asayiş açısından ise İsrail ile işbirliği yapanları, İslami örf ve adetlere uymayanları, içki ve uyuşturucu kullananları, fahişelik yapanları doğru yola getirmek için şiddet kullanacak birimler faaliyet içinde olacaktı. Aslında askeri örgütün ilk temelini 1982'de attım. O zamanki adı Filistin Mücahitleriydi, hedefi ise gelecek için gerekli silahları bulup toplamaktı diyor. Şimdi bununla birlikte zamanla, yani bu tutuklamalarla birlikte elbette kadrolar da değişiyor. Bölgedeki şartlar da nispeten değişmeye başlıyor. Hamas içinde de fikir farklılıkları ortaya çıkmaya başlıyor. Bir taraftan da intifada devam ediyor. Çünkü kitleleri de anlamaya çalışıyorlar. Yani bu insanlar nasıl yıllarca devam edecek olan intifadanın sebebi ne? Bu insanları nasıl kanalize edebiliriz? Bu insanlar ne istiyorlar diye. Bu çerçevede Hamas'ın içinde de iki farklı ana görüş ortaya çıkmaya başlıyor. Bu görüşlerden biri şu, diyor ki birincisi Filistin'deki İslami cihat akımıydı ki öncelikle Filistin'de İslami bir devlet ve toplum temelinin yaratılmasında ısrar ediyordu. Cihatın bu amaçla ilan edilmesinden yanaydı. İkinci akımın başını çeken grup ise Şeyh Yasin ve ona göre de diyorlar ki öncelikle işgalcilere karşı cihad ederek mücadele içinde İslami bir devlet ve topluma varmayı öngörüyordu. Yani
arkadaşlar önce cihat ilan edelim şeklinde, yani önce mi cihat ilan edelim, daha sonra mı cihat ilan edelim şeklinde bir fikir farklılığı söz konusu. Yöntemle alakalı bir fikir farklılığı söz konusu daha doğrusu. Sonraki yıllarda her ne kadar Hamas, Müslüman kardeşler nüvelerinin, yani Gazze'deki çekirdeğinin üzerinde kurulmuş olsa da kendi başına hareket etmeye başlayan bir örgüt profiline de bürünmeye başlıyor. Giderek bağımsız bir örgüt gibi hareket etmeye başlıyor. Hatta şöyle bir durum söz konusu oluyor. Gelenekçi İhvan, yani Müslüman kardeşler, Mısır ve Ürdün'deki Müslüman kardeşler parlamentoya girmeyi bir amaç olarak bellerken Hamas, Filistin Ulusal Meclisi'ne girmeyi reddetti. Suriye'deki Müslüman kardeşler Filistin Kurtuluş Örgütü ile lideri Arafat'ı Filistin halkının tek meşru temsilcisi olarak tanırken Hamas buna karşı çıkıyor. Hamas'a göre Filistin Kurtuluş Örgütü Filistin halkının meşru temsilcisi olmakla birlikte laik ve demokratik bir düzeni savunduğundan böyle bir örgütün çatısı altına girmek şeriat açısından caiz değildir. Bununla birlikte Hamas siyasi edebiyatında Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Filistin halkını kurtarma hedefiyle Hamas'ın benzer yöndeki hedefi çakışmaktadır diyor. Ve Hamas'ın şöyle bir özelliği de var. Hamas mesela Filistin'in kurtuluşunun görüşmeler yoluyla değil, silahlı mücadeleyle gerçekleşeceğini ilan etti. İslami cihat yolunun tek geçerli yol olduğunu kamuoyuna duyurdu ve gerekirse 10, 20 veya 30 yıl sürecek bir yıpratma savaşı stratejisiyle İsrail'e bu topraklarda rahat yüzü göstermeyeceklerini açıkladı diyor. Şimdi bununla birlikte tabii zaman da ilerliyor arkadaşlar. Madrid Konferansı ve 1993'teki İsrail-Filistin Barış Anlaşması'na Hamas şiddetle karşı çıkıyor. Biraz önce belirttiğim sebeplerden, bakış açısından dolayı ve Hamas Filistin Kurtuluş Örgütü'nü teslimiyetçi olmakla suçluyor. Diğer taraftan da yani hani iki örgüt arasında fikirsel düzeyde yöntem olarak işte Filistin Kurtuluş Örgütü ile Hamas arasında bu çekişmeler devam ederken bir başka çekişme noktası daha var. O da şu: 5 yıl süren intifada ile sokağa çıkan insanları, kitleleri, özellikle de gençleri kim yönlendirecek, kim yönetecek, kim kendi saflarına katacak şeklinde bir çekişme de söz konusu. Şimdi bu genç kitlenin özellikle sokağa çıkmasının temel sebeplerinden biri ekonomi. En başta o geliyor hatta. Ne kadar iyi eğitim alırlarsa alsınlar kendilerini yevmiyelik işçi, yani günlük para kazanılan işlerde çalışan işçiler olarak buluyorlar. Bu da ciddi bir tepkiye sebep oluyor. Yine İsrail tarafının çok ciddi engellemeleri söz konusu. Bürokrasiyle boğuşuyorlar, her gün hakarete uğruyorlar vesaire vesaire. Ve Filistin Kurtuluş Örgütü ile Hamas arasındaki bu çekişme nihayetinde öyle bir noktaya geliyor ki, keskinleşiyor daha doğrusu. Hamas açık ve net bir şekilde bir açıklama yapıyor. Diyor ki cihattan başka çözüm yoktur. Uluslararası girişimler, öneriler, konferanslar zaman kaybıdır diye bir bildirge yayınlıyor ve bu da Filistin Kurtuluş Örgütü'nün nispeten zayıflamasına sebep olabiliyor. Bu arada tabii Hamas'ın kurucularına Şeyh Yasin gibi bazı isimlerin tutuklanmasına bağlı olarak yeni ve çok daha radikal kadrolar Hamas'ın içinde yer almaya başlıyorlar 90'lı yıllardan itibaren. Bununla ilgili Gilles Kepel mi? Öyle mi okunuyordu? Diyor ki, evet, şimdi Filistin Kurtuluş Örgütü zayıflamaya devam ederken Hamas'ın giderek gücünün arttığından bahsediyor. Bu yazar arkadaşlar, Cihat adlı bir kitap, çok da güzel bir kitaptı. Diyor ki intifadanın 3. yılı olan 1990'da o zamana kadar Filistin Kurtuluş Örgütü yandaşlarının denetiminde olan çeşitli Filistin meslek sendikalarında Hamas'ın nüfuzunun arttığı görülür.
İslamcılar sendika seçimlerini ilk kez kazanır ve ücretli orta sınıf içindeki tırmanışlarının işaretini verirler. Bunun yanında Körfez'den gelen Arap yardımının önemli bir kısmını kapmayı da başarırlar. 1990'da Kuveyt Hamas'a 60 milyon dolar, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne ise 27 milyon dolar vermiştir. Böylece Filistin İslamcı hareketi özellikle Arafat'ın İsrail'e barış teklifinin cevapsız kalmasıyla sabırların taşmaya başladığı kamplarda hem dindar burjuvaziden hem de yoksul gençlikten unsurları aynı anda seferber edebilmektedir. Bu meydan okumaya cevaben Nisan 1990'da Filistin Kurtuluş Örgütü Hamas'a onu çoğunluk kuralına kurup boyun eğecek azınlıkta bir muhalif güce dönüştürme umuduyla Filistin Ulusal Konseyi'nde yer almayı teklif ediyor. Filistin Kurtuluş Örgütü Hamas'a diyor ki gel Filistin Ulusal Konseyi'ne katıl. Ama Hamas da diyor ki İsrail'in yok edilmesi hedefini kabul edin, biz de kabul edelim diyor. Ve aynı zamanda Hamas'ın bu teklif karşısındaki ikinci talebi de şu, Filistin'in tek kurtuluş yolu olarak cihat ilanını kabul edin diyor. Tabii Filistin Kurtuluş Örgütü bu koşulları reddediyor ve nihayetinde iki örgüt arasındaki çekişmeler, fikir farklılıkları genişledikçe, uzadıkça, derinleştikçe derinleşiyor geçen yıllarla birlikte. Şimdi arkadaşlar bu genel manzarayla birlikte bu arada hangi kitaplardan yararlandığımı da belirteyim. Ondan sonra sözü Birol'a bırakacağım. Birol çünkü bu yılların yorumunu, analizini yapacak bize. Birinci kitap bu. Cihat. Çok güzel anlatır cihatçı örgütleri. İkinci kitapta İslamcı örgütler Faik Bulut. Evet Birol, bu girizgahtan sonra 90'lı yıllardan itibaren ya da 88'den itibaren konuşmaya başlayacak olursak, Hamas'ın ideolojik esaslarını nasıl yorumlamak lazım? Neye inanıyorlar? Neyi savunuyorlar? Evet, ilk önce bu kapsamlı giriş için teşekkür ederim ben de. Yani iyi bir alt zemin oldu bence. Bir de bir şey düzelteyim, yani kendi yanlışımı düzeltiyorum. Gerçekten Kral Faruk'muş. Ben emin Ha, olamayınca acaba Kral Fuat mı diye düşündüm ama Kral Faruk'muş. Eğer şeyi kastediyorsan, yani özgür subayların, hür subayların kimi devirdiğini kastediyorsan o Kral Faruk. Şimdi ben Hamas'ın ideolojisine nasıl bakacağım? Yani bunu neden konuşmak istedim seninle? Malum bu fikri ben verdim. Hamas'ın ideolojisini konuşmayı ben istedim seninle. Bunun şöyle bir sebebi vardı. İşte bir yerden fikir sordular bana ve sordukları şey şuydu. Hamas bu yaptığı son eylemle ve daha önceki eylemleriyle bunların içerisinde intihar saldırıları da var bu arada. İşte Filistin davasına zarar vermiyor mu? Meşruiyetini işte efendim zarara uğratmıyor mu şeklinde bir soruydu. Bu soru üzerine şöyle yani bu soru üzerine şunlar geldi aklıma. Yani biz şimdi Hamas böyle yaparak işte efendim Filistinlilerin haklı davasına zarar veriyor yorumu yapıyoruz. Şimdi bu yorumu yaparken veya bu çıkarımı yaparken tabii bizim bir eee, örtük varsayımlarımız var. Bu örtük varsayımlarımızın en önemlisi tabii ki ya dini olarak bunu şey yapmayız, meşru göremeyiz. O da Türkiye Devleti'nin veya Türkiye Cumhuriyeti'nin bize öğretmiş olduğu dindir. Cumhuriyet döneminde oldukça tırpanlaşmış ve modernleştirilmiş bir din anlayışıdır o. Veya işte efendim liberal Batı dünyasının işte efendim şeyiyle yani cümleleriyle ve kavramlarıyla konuşuyoruzdur. Şimdi dolayısıyla ben şunu yapmak istedim. Yani Hamas kendi kendini nasıl meşrulaştırıyor? Kendi kendini nasıl meşru görüyor? Yani dolayısıyla biz dışarıdan böyle ahlaki bir moral veya ahlaki bir üstünlük zemininden bakmaktan ziyade
Hamas'ın kendini nasıl meşru gösterdiğini, ne gibi kaynaklardan kendine meşruiyet devşirdiğine bakmak istedim açıkçası. Bunun için de ana metin olarak şeyi seçtim. 1987'de kuruluyor Hamas. İntifada başladığı zaman bir hafta sonra. Tabii Şeyh Yasin çok daha önce bunu düşünmüş olabilir. O konuda haklı. Çünkü 1982'de diye hatırlıyorum. İlk olarak tutuklandığı yıl silah getirmeye çalışırken yakalanıyor diye hatırlıyorum. Ama 1987'de artık kuruluyor ve 1988'de Hamas bir beyanname yayınlıyor. Beyanname diyelim ona veya Arapçası misak. Yani bizdeki yemin gibi bir şey. Yani misak-ı milli de bizim olduğu gibi onlar da misak adını veriyorlar. Eee, şimdi o misakı bir böyle bir baştan aşağı bir şey yapmak istiyorum. Yani ne gibi şeyler içerdiğine bakmak istiyorum. Belki böyle bakarak hani Hamas'ın kendi kendini nasıl meşru gördüğünü şey yapabiliriz. Daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum. Bu arada Hamas da bir dini bir örgüt. Adı da öyle. Yani Hamas şeyin kısaltması malum. El Harekatel nasıldı? Mukavemetel İslamiye değil mi? Yani Harekatel Mukavemetel İslamiye. İslami mukavemet veya direniş Direniş hareketi. örgütü veya hareketi olarak kendini isimlendirmiş zaten. Bu adın işte efendim baş harflerini alırsanız Hamas oluyor. Dolayısıyla baştan kendini dini olarak deklare etmiş bir hareket zaten. Kurucuları da zaten dini bir hareket. Şimdi dolayısıyla misak da inanılmaz derecede dini bir şey, dini bir metin. Yani hadislerle, ondan sonracığıma ayetlerle bezeli, eee, geçmiş dönemlerde din adamı olarak bilinen kişilerden alıntılar var. Yani böyle normal bir anayasa olarak şey yapıyor, charter veya işte efendim kuruluş metni olarak geçiyor ama daha çok böyle bir vaaz tadında. Yani bunu bir camide vaaz verseler bu metni yani hiç yabancı kaçmaz. Sadece işte birinci madde, ikinci madde diye şey yapılıyor. Pardon özür dilerim. Şimdi tabii Bismillahirrahmanirrahim'le başlıyor. Eee, 2'nci olarak bir ayetten bahsediliyor metin. Bu ayet önemli bir metin. Ben bütün ayetleri tabii burada bahsetmeyeceğim ama bu ilk ayet yani Misak'ta geçen ilk ayet çok önemli bir ayet. Çünkü nerede bu şundan dolayı özellikle seküler bir perspektiften bakanlar bizim için aslında hemen hemen her dini hareket, bizim ülkemizdeki dini hareketler de aslında bu ayete gönderme yapıyorlar. O ayet Ali İmran Suresinin 111. ayeti ve çok meşhur bir ayet. Kuntum hayra ummetin uhricet linnâsi te'murûne diye devam ediyor. Ayetin Türkçesine siz insanlar arasından ortaya çıkartılan pasif cümle, yani Allah'ın ortaya çıkardığı, doğruluğu emreden, fenalıktan alıkoyan, Allah'a inanan hayırlı bir ümmetsiniz. Şimdi bu çok yani belki en güçlü, en böyle etkileyici ayetlerden birisi ve Müslümanlara bir misyon yüklüyor. Bu misyon aslında hemen hemen bazı İslami gruplar tarafından her Müslüman için bir namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi farz olduğu şey yapılıyor. Bu da işte Arapçasıyla söylersek emri bil maruf nehy anil münker. Yani doğruluğu emretme, fenalıklardan da alıkoyma şeklinde. Eee, şimdi bu ayetten sonra ikinci referans verdiği kişi Hasan el-Benna. Yani Hasan el-Benna'dan bir alıntı var. Misak-ı Milli'nin birincisi ayet, ikincisi Hasan el-Benna'dan bir cümle. O cümleyi de şöyle çevirdim. İslam onu yok edinceye kadar ondan önce diğerlerini yok ettiği gibi İsrail var olacak, var olmaya devam edecektir. Bu Hasan el-Benna'nın sözü. Yani Misak'ın ikinci cümlesi. Üçüncü cümlesi de Emcet el-Zahavi isimli Iraklı bir Kürt din adamı. İslam dünyası yanıyor. Her birimiz ne kadar az olursa olsun başkalarını beklemeden o yangını söndürmek için su taşımalıyız.
Bu ayet, bu söz var. Emced el-Zahavi de şahsen bilmiyorum yani kapsamlı bir araştırmasını yapmadım ama böyle e, şey yapabildiğim kadarıyla Irak'ta Müslüman kardeşlerin yayılmasında vesile olan din adamlarından birisi. Şimdi metin böyle başlayınca doğrudan metnin veya Hamas'ın referans kaynaklarının ne olduğunu görüyoruz aslında. Daha sonra işte Hamas kendi kuruluşunu deklare ediyor metinde ve daha sonra maddelere geçiyor. Birinci madde çok basit. Hamas'ın programı İslam'dır. Bu kadar. Yani uzun da hani öze indirirsek, özetini verirsek Hamas'ın programı İslam'dır. Bu ne demek? Yani Hamas hemen hemen bütün fikirlerini, bütün değerlerini, bütün stratejilerini İslam'dan devşiriyor olduğunu iddia ediyor. Yani ve İslam'la çatışan, İslam'la bir şekilde İslam'dan devşirilmeyen öğretiler, düşünce yapıları, kavramlar kabul etmiyor Hamas. İkinci maddede Hamas Müslüman kardeşlerin Filistin'deki kolunun bir kanadıdır diyor ikinci maddede. Doğrudan örgüt kendisini Müslüman kardeşlerin bir kanadı olarak deklare ediyor zaten. Bu tabii birinci madde ile ikinci madde aslında birbirleriyle uyumlu. Neden uyumlu? Hamas'ın İslam anlayışı ki bu İslam anlayışı İslamcılık olarak nitelendiriyoruz biz bu anlayışı. Yani İslam hayatın her alanını düzenleyen bir din. Hani İslam vicdanlara sığdırılamaz diye bir söylem var ya bizim Türkiye'de. Bu neden? İşte efendim sekülerizme karşı geliştirilmiş bir söylem aslında bu. Yani Osmanlı modernleşmesinin, Türk modernleşmesinin yapmaya çalıştığı şey neydi? İslamiyet'i bütün alanlardan alıp işte efendim ibadete ve ahlaka sıkıştırmaktı. Keşke o ahlak bölümü de olmasaydı da sadece ibadetlere sıkıştırsaydı Cumhuriyet. Başaramadı tabii. Yani maalesef bugün geldiğimiz noktada yani siyasal söylemin diniliği düşününce tabii Cumhuriyet'in o reformu diyelim veya o şeyinin başarılamadığını ama demek istediğim burada çok farklı bir din anlayışı var. O din anlayışı da İslamcılık anlayışı. O İslamcılığa göre de İslam hayatın her alanında egemen olması gereken, hayatın her alanını düzenlemesi gereken bir din. Bu da Müslüman kardeşlerin zaten anlattığı, işte efendim vaaz ettiği bir din anlayışı zaten. Zaten Müslüman kardeşler de malum İslamcılık hareketinin en önemli aktörü. Hamas da onun bir parçası olarak İslamiyet'i program olarak alması gayet doğal. Yine metine gittiğimiz zaman, baktığımız zaman çok önemli bir slogan görüyoruz. Bu slogan Müslüman kardeşlerin sloganıdır. Allah gayemizdir, peygamber modelimizdir veya örneğimizdir. Kur'an ise bizim anayasamızdır ki bu Müslüman kardeşler formülasyonudur. Bu formülasyonun bir şekilde yani en ufacık değişiklik dahi İslamcılık anlayışını yansıtır. Çünkü dediğim gibi buradaki İslam anlayışı böyle total bir İslam anlayışıdır. Hayatın her alanına hakim olması gereken bir İslam anlayışıdır. Eee 6. madde çok önemli. 6. madde Hamas'ın amacının ne olduğunu ortaya koyar. O da şudur. Filistin'in her bir santimetresinde Allah'ın bayrağını yükseltmek. Yani burada işte efendim 1947 sınırları yok, 1967 sınırları yok. Filistin komple kurtarılması gereken bir alan olarak deklare ediliyor ve onun her bir karışında kurtarılacak bölge olarak deklare ediliyor ki bu çok net yani. Hani bu konuda hiçbir şekilde taviz yok. Daha sonra da geleceğim. Mesela o noktada ne? Hemen 6. maddeden 11. maddeye atlıyorum. 11. madde diyor ki Filistin'in toprağı vakıf diyor. Vakıf malıdır diyor. İslami bir vakıftır diyor. İslami vakfı diyor hiçbir devlet adamı, hiçbir uluslararası örgüt, hiçbir kral, hiçbir devlet başkanı, hiçbir organizasyon, Arap olsun veya olmasın, Filistinli olsun veya olmasın, bunu başkasına verme hakkı yoktur diyor.
Dolayısıyla Mahmut Abbas'ın kabul etmesinin veya işte efendim Fatah'ın kabul etmesinin veya Arap Ligi'nin kabul etmesinin, Birleşmiş Milletler'in kabul etmesinin Hamas için hiçbir önemi yok. Filistin'in her bir karış toprağı vakıf toprağıdır. Yani vakıf olması, orada vakıf kelimesinin kullanılması çok önemli. Çünkü vakıf malum İslami fıkıhta Tanrı'ya adanan mal demek. Ve Tanrı'ya adanmasının da temel koşulu bir daha geri alınamaması demek. Ki mesela modernleşme döneminde vakıf toprakları devletler için çok önemli bir sorun oldu. Yani bu vakıf toprakları Tanrı'ya adandığı için biz bu toprakları ne yapacağız? Yani devlet kendi malı gibi göremiyor. Çünkü kendi malı gibi görmesi için bu sefer devletin orayı Allah'a ait olan bir yeri kendi yapması lazım geliyor. Cumhuriyet bile dokunmuyor bu vakıf topraklarına bu arada. Malum Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruluyor ve vakıf topraklarının yönetimi Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bırakılıyor. Onunla birlikte bir banka kuruluyor, Vakıfbank kuruluyor. Yine de devlet normal diğer toprakların sahipliği gibi vakıf topraklarını yapmıyor. Türkiye'de bile, ki Türkiye hemen hemen Orta Doğu'da en katı diyelim, en sert sekülerleşmeyi yaşayan bir ülke. Ona rağmen orada bile vakıf toprağı olması, yani vakıf toprağı olması ne demek? Tanrı'ya adanması demek onun. Tanrı'nın malı olması demek. Çok önemli, yani sembolik olarak önemli. Burada Hamas'ın Filistin'i bir vakıf toprağı olarak deklare etmesi de ayrı bir sembolik önemi olan bir şey. Dolayısıyla hiç kimse bu toprağı başkasına veremez. Yani bu konuda Hamas'ın hiçbir şeyi yok. Hiçbir müzakereye açık tarafı yok. 7. Maddeye dönersem o çok ilginç. Hamas kendini Siyonist işgalcilere karşı mücadele eden grupların bir şeyi olarak görüyor. Ne diyelim? Hani o zincirde bir son zincir olarak görüyor kendini. Tabii burada da en önemli şahıs olarak başlangıç şahıs olarak İzzettin El-Kassam'ı görüyor. Yani İzzettin El-Kassam'la sen de bahsettiğin isminden Siyonist işgalcilere karşı mücadeleyi onunla başlatıyor ve kendini de o zincirin parçası olarak görüyor. Şimdi burada 7. madde çok yani ilginç bir madde. İlginç, hani kelimeyi de doğru bulmak istiyorum. İlginç değil aslında da. Sadece Çarpıcı mı? çarpıcı. Hani Hamas'ın dünya görüşüne dair olması açısından çarpıcı. Neden çarpıcı? Çünkü Hamas şunu diyor. Ne kadar zaman alırsa alsın diyor. Hamas Allah'ın verdiği vaadi yerine getirmeye çalışmaktadır diyor. O vaatta ne? O vaatta peygamberin bir hadisinde dile getirdiği vaat. Ve bu hadis sahih bir hadis. Yani Buhari'de geçen bir hadis. O hadiste şöyle: Müslümanlarla Yahudiler çarpışmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Yahudi taşın ağacın arkasına saklanacak. Bunun üzerine o taş, o ağaç Yahudi'yi kovalayan kimseye "Ey Müslüman, arkamda bir Yahudi var, gel onu öldür" diyecek. Yalnız Gargat isimli bir ağaç bir şey söylemeyecek. Çünkü o Yahudilerin ağaçlarındandır. Şimdi bu kıyamet alametlerinden birisi olarak kabul edilen bir şeydir. Yani kıyamet ne zaman gelir? Yani Müslümanlarla Yahudilerin bir savaşa girecekleri bir savaş olacak ve Müslümanlar o savaşta Yahudileri katledecekler. Öyle ki yani Yahudiler işte kaçacak yer arayacak, her taşın arkasına saklanacak, ağacın arkasına saklanacak filan. Dolayısıyla bunu peygamberin gerçekleşeceği bildirilen bir hadise olarak görüyor Hamas ve bunun için, yani bu olduğu zaman biz hazırız diyor yani. Allah'ın vaadi olarak görüyor bunun gerçekleşeceğini. Bence çok çarpıcı bir Evet. bir parça. Madde. Yine 8. madde var. O da klasik bir şeyin tekrarı. İhvan, Müslüman kardeşlerin klasik formülasyonunun bir tekrarını yapıyor.
buna sadece şey ekliyor. Hani klasik formülasyon neydi? Allah gayemiz, peygamber örneğimiz, Kur'an anayasamız. Bunu tekrar ediyor. Bir de aynı zamanda şunu ekliyor. Cihat yolumuzdur. Allah yolunda ölmek ise bizim ideallerimizin en güzelidir diyor. En idealidir diyor. En yükseğidir diyor. Yani Allah yolunda ölmeyi de şey yapıyor. Eee 9. şey, Hamas'ın başka bir ara hedeflerinden birini gösteriyor. Hamas, İslamiyet'in tamamen toplumsal hayattan silindiği bir zamanda kuruldu diyor ve diyor gayesi de diyor, ara gaye tabii ki bu, İslam devletini kurmaktır diyor. Ancak böyle olursa diyor her şey diyor yerli yerine girer ve Allah bizim yardımcımızdır diye bitiriyor o bölümü. Eee Eee, vakıftan bahsettim. Ha, bu arada milliyetçilikle alakalı bir madde var. O maddeyi de, söyleyeyim. Madde 12. Madde 12'ye göre tabii buradaki milliyetçilik, ben hep bunu vurgulamak istiyorum. Arapçada Hı 2 hı. tane kavram var. Bir kavmiyetçilik var. O da Pan-Arapçılık diye çevirebiliriz buna. Kavmiyetçilik olarak kullandıkları Arap etnisitesine vurgu yapan, milliyetçilik. Bir de vataniye var. Yani bulunduğu ülkeyi sevmek, vatanperverlik diyelim bizim Türkçesi. Buradaki kullandığı, kelime, milliyetçilik kelimesi aslında bizim vatanperverlik aslında, kelimesi. Onu dinin bir rüknü olarak görüyor Hamas. Yani vatanı sevmeyi ve vatan için ölmeyi ve vatan için çalışmayı dinin bir şartı olarak görüyor. Ve diyor, hiçbir vatanperverlik diyor, Müslüman bir toprağa saldıran düşmana karşı savaşmaktan daha yüksek bir şey olamaz diye deklare ediyor. Burada tabii modern seküler bir kavram olan vataniye kavramının, vatanperverliğin tabii, İslam'la bir anlamda şey yapılması var, barıştırılması var ki bizim Türkiye'de de olan buydu zaten yani. Hani, ülkeyi sevmek, devlete hatta hizmet etmeyi böyle dinin bir rüknü olarak gören Müslümanlar yetiştirdi Cumhuriyet. Hı hı. Ondan sonracıma madde 13 yine çok çarpıcı bir şekilde şeyi deklare ediyor. Yani, sözde barışçıl çözümler diyor. Sözde barışçıl çözümler. Buna yönelik girişimler ve uluslararası konferanslar Hamas'ın prensipleriyle tamamen zıttır diyor. Ve burada, yine, İslamcıların çok kullandığı bir ayete gönderme var. O ayeti Bakara suresinin 120. ayeti. Diyor ki kendi dinlerine uymadıkça Yahudi ve Hristiyanlar senden asla hoşnut olmayacaklardır. De ki doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Sana gelen ilimden sonra onların heveslerine uyarsan andolsun ki Allah'tan sana ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Yani burada, barış görüşmelerini her şekilde, yani İslam'a karşı, Hamas'a karşı olarak deklare ediyor ki bunun 1988 yılında işte efendim belki İsrail'le Fatah arasında barış görüşmelerinin herhalde başladığını mı hissettiler artık? Veya o dönemki Arap söyleminde tabii 1988'i bilmek lazım. O zaman acaba medyada böyle konuşmalar mı oluyordu ki nitekim yani çok kısa bir süre sonra Fatah ve İsrail barıştırıldı, kabul edildi yani. Demek ki hissettikleri bir şey vardı, duydukları bir şey vardı. Ona Hı hı. dair çok net bir şekilde, eee, ret var. Eee, madde 14 Filistin'in bütün Müslümanlar için öneminden bahsediyor ve dolayısıyla şöyle bir iddiada bulunuyor tabii. Buradan bizim İslamcıları anlayabiliriz az buçuk. Eee, yani Filistin İslam için de çok önemli bir yerdir. Hani neden? Çünkü, Müslümanların ilk kıblesidir. Ondan sonracığıma peygamberin, Miraç'ta, işte, efendim, gökyüzüne yükseldiği yerdir vesaire vesaire. Hâl böyleyken Filistin'in kurtuluşu diyor, her bir Müslüman için farzdır diyor. Yani bu sadece Filistinlilerin mücadelesi değil, aslında Filistin ötesindeki bütün Müslümanlar üzerine farzdır. Buradan bizim İslamcıların neden bu Filistin davasında bu kadar çok, şey yaptıklarını da, biraz anlayabiliriz diye düşünüyorum. Hı hı. Ve tabii
15. madde yine aynı şekilde cihada gönderme yapıyor ve herhangi bir Müslüman toprağının düşman tarafından işgal edildiği anda cihat her bir Müslüman için farz olur diyor. Filistin'de diyor farzdır diyor cihat bayrağını yükseltmek. Bunun için de yani bütün Müslümanların İslami bilinçle bilinçlenip işte efendim Filistin davasına yardım etmeleri gerekiyor diyor şeyde. Burada kadınlarla alakalı 2 tane madde var. İşte kadınların görevi, işte efendim burada çok önemlidir diyor. Özellikle hani tabii savaşacak erkeklerin yetiştirilmesi. Tabii burada klasik bir kadın tarifi var. Yani kadının rolü anneliktir, kız kardeşliktir ve çocukların yetiştirilmelidir. Onlara gerekli ahlaki değerlerin verilmesidir gibi klasik dini kadın rolü biçilmiş. 20. madde var. 20. maddede çok provokatif bir şekilde bence biraz haksız da değil açıkçası. İsrailliler şeye benzetilmiş, Nazilere benzetilmiş. Aynı Naziler gibi diyor. Ne kadınla erkek arasında fark gösteriyorlar, ne kadın çocukla yaşlılar arasında fark gösteriyorlar. Hiçbir şekilde hepsine aynı eşit derecede acımasızlıkla ve şiddetle şey yapıyorlar diyor. Aynı Naziler gibi diyor. Dolayısıyla burada Yahudilere karşı böyle bir provokatif bir şey var. Daha sonraki şeyler biraz böyle hani karşılıklı yardımlaşmanın önemi ancak böyle toplumsal bir birlik, bütünlük içerisinde biz bu düşmanla karşı karşıya gelebiliriz. Özellikle Filistinlerin kendi aralarındaki işte ailenin önemi vesaire gibi konulara gönderme yapıyor. Madde 22 çok ilginç. Neden ilginç? Şundan dolayı ilginç. Şimdi bunu şeyde anlatmıştım herhalde. Bu İsrail Filistin konusunun ilk tartıştığımız konuda hani Yahudilere yönelik Avrupa'daki antisemitik bir argümandan bahsetmiştim ve o antisemitik argümanın 19. yüzyılda politik ekonomik bir boyuta evrildiğinden bahsetmiştim. Hatırlayanlar olacaktır. Ve 19. yüzyıl özellikle tabii 20. yüzyılın başında protokoller vardır. Protocol of Elders of Zion diye İngilizcesi. Türkçesi Evet. Şey Siyon hakimlerinin protokolleri. En azından Necip Fazıl böyle çeviriyor. Yani Necip Fazıl böyle çeviriyor. Siyon hakimlerinin protokolleri diye. Ve o malum o protokoller yani o protokoller tabii böyle öyle bir şey yok. Yani neden bahsediyor? Bu 1897'de 12 tane İsrail kabilesini temsil eden hahamlar işte efendim bir mezarlıkta bir araya geliyorlar ve dünyayı nasıl kontrol edeceklerine dair atacakları adımları tartışıyorlar. Ve o protokoller madde madde işte şunu yapacağız, şunu yapacağız, şunu yapacağız, şunu yapacağız diye şey yapılır. Yani yazılmış belki de en antisemitik tekst. Ki Hitler de hemen hemen bu tekstle, bu metini işte efendim okuyor, ondan çok etkileniyor ve buna göndermeler yaparak Yahudilere yönelik baskısını artırıyor. Dolayısıyla çok böyle yani belki yani Rus yazar tabii yazarın kim olduğu artık keşfedildi. Paris'te o dönem görev yapan Rus gizli polisine de çalışan Okrana, ona çalışan bir subay veya işte efendim bir eleman bunu Paris'te bulunduğu sırada yazıyor ve bunu daha sonra işte efendim Rusya'da yayınlıyor, Rusça olarak yayınlıyor. Tabii Rusya o dönemde malum pogromların olduğu, Yahudilere yönelik inanılmaz derecede bir şiddet eylemlerinin devam ettiği bir yer. Muhtemelen ona böyle bir ne diyelim işte yanan yangına işte efendim benzinle koşmak gibi bir etkisi oluyor. Daha sonra İngilizceye çevriliyor, Fransızcaya çevriliyor ve çevrili çevrilmez de tabii bir forge olduğu veya plagiarizm ne diyorlar Türkçesi ona? Plagiarizm.
Yani kopya, başka bir yerden kopyalama olduğu ve Hı tamamen hı. uydurma olduğu ortaya çıkarılıyor ama önemi yok. Yani inanmak isteyen yine inanacağına inanıyor zaten. Şimdi oradaki şey şu, yani 19. yüzyılla birlikte başlayan, özellikle kapitalist ekonominin gelişmesiyle birlikte başlayan, yani Yahudilerin inanılmaz bir güce ulaştıkları, ellerindeki sermayeyle, ellerindeki parayla kralları kontrol ettikleri, grupları kontrol ettikleri ve bütün dünya olaylarının arkasında Yahudilerin olduğu şeyi var, iddiası tabii ki. Bu en ciddi Şimdi yani Hamas'ın misakının 22. maddesi tam olarak bunun tekrarı. Yani Hı hı. Fransız devrimini Yahudiler yapıyor. Komünist devrimini Yahudiler yapıyor. Bildiğimiz bütün devrimleri Yahudiler yapıyor. Ondan sonra masonlukları kuruyor, Rotary kulüplerini kuruyor, Lions'ları kuruyor. Dünyanın her yerindeki bu tür örgütleri kullanarak işte efendim o bölgelerdeki e, geleneksel değerlerin altına uyuyor, dinin altına uyuyor. O aile gibi değerlerin altına oluyor. Paralarıyla işte efendim dünyanın değişik yerlerinde savaşlar çıkartıyor. Bölgesel savaşlar, dünyalar. Mesela diyor ki Birinci Dünya Savaşı'nın arkasında Yahudiler vardı diyor. Böylece diyor işte İslami halifeyi diyor yıkabildiler diyor. Yani Birinci Dünya Hı Savaşı hı. olmasaydı halifelik yıkılmayacaktı. Tabii buradan Atatürk'e de yani zımni bir gönderme var. Balfour Declaration'ını onlar yaptı diyor. Birleşmiş Milletleri onlar kontrol ediyor. Yani buradaki bütün tarih anlatımı Yahudiler bütün olayları öyle bir kontrol edildikleri, istedikleri noktaya getirdiler yani bir şekilde. Ve şu andaki İsrail'de bu bütün çabanın bir meyvesi aslında diye şey yapıyor. Tabi burada İslamcı bakış açısına indirgendiği zaman tabi kapitalist batıyla kapitalist doğunun arasında bir fark yok Yahudiye hizmet noktasında. E, hatta işte Çin'de komünist devrim olunca o dönem Necip Fazıl'ın tabii Necip Fazıl neden Necip Fazıl? Necip Fazıl Türkiye'deki en etkin antisemitiklerden birisidir. İlki değildir ama en etkini olandır. İlk olanlardan birisi Cevat Rıfat Atilhan diye bir eski asker. Hatta işte efendim 1933'te Almanya'ya gidiyor. Oradan protokolleri getirip ilk yayınlayan şahıs diye biliyorum. Daha sonra da muhtemelen Necip Fazıl ondan öğreniyor. Çünkü Cevat Rıfat Atilhan da mesela Büyük Doğu'da yazılar yazıyor. 1946'lardan başlar. Böylece bu bütün o bugün bizim İslamcı tayfadan dinlediğimiz o komplo teorileri var ya, işte Hı hı. dünyayı nasıl, bunu Erbakan Hoca da rahmetli çok şey derdi, kapitalizmi Yahudiler kurdu derdi vesaire vesaire. Tabii Adnan Hoca'yı da burada analım. O da sağ olsun bu konuda literatüre çok katkı yaptı. Yani o şey anlamında, yani bütün dünyadaki Evet. Yahudilerin kontrol ettikleri kurumlar vesaire. Bu güzel bir bölüm. Yani madde 22 bu görüşün, yani dünya tarihine dair bu okumanın Hamas'a kadar etkilediğini ve nasıl yorumladığını görünüyor. Klasik Batı menşeli antisemitik bir tarih okumasıdır e, bu. E, Hı hı. Burada 23 ve 24'te şey vardır. Yine bence çok diğer kendisi gibi diğer İslami hareketleri saygıyla ve gördüğünü şey yapar. Hiçbir şekilde onları eleştirmediğini, sadece işte efendim aynı hedefe yöneldiklerini ama farklı kulvarlarda gittiklerini şey yapar. Onlarla hiçbir zaman kavga etmeyeceğini, hiçbir zaman çatışmaya girmeyeceğini de buradan deklare eder. 23 ve 24'te. Bu öyle ki hatta bu Şiilik meselesini bile görmezden gelir Hamas yani. Klasik bir Sünni hareket olmasına rağmen Şiilik bile önemli değildir şu anda onun için. Tabi burada şey de var tabi. Yani Hamas'ın aslında özellikle İslami gruplar noktasında dünyanın değişik İslami gruplarının desteğine ne kadar ihtiyacı olduğunu da göstergesi. Yani kimseyle kavga etmek istemiyor adam. Yani Hı sadece hı. İsrail'e yoğunlaşayım. İşte efendim İran'la böyle bir mezhepsel farklılığımız var. Suriye ile böyle bir işte efendim görüş ayrılığımız var. Türkiye ile böyle bir görüş ayrılığımız var. Bunların hiçbirisiyle ilgilenmiyorum diyor yani. Ve hepsine diyor saygılıyız diyor. Sadece diyor hani şey hakkımızı tutarız diyor. Yani onları uyarırız yumuşak bir dille. Ama biz de yolumuza devam ederiz diyor. Burada tabii ben bu yani madde 23 ve 24'ü şey diye okuyorum biraz yani. Hani e, Filistinlilerin o şey hali,
Yani böyle o yalnızlık hali, yalnızlaştırılmış hali ki yani onu böyle hatta Fatah'ı bile kabul ediyor burada yani. Yani Fatah'a bile işte efendim böyle şey yapmıyor yani. Böyle bir eleştiren bir yaklaşım yok. İşte efendim bir serzeniş yok, bir eleştiri yok. Tabii genel olarak hani atıyorum kimse veremez bir toprağı derken aslında Fatah'a bir eleştiri var ama yine de açıktan böyle onların da hani bu ülke için çalıştığını veya Filistin için çalıştıklarını şey yapıyor. Şey diyor yani Hamas bütün hareketleri saygıyla yaklaşıyor ve onların içinde bulundukları koşullar içerisinde değerlendiriyor diyor. Batı'ya Evet. ve Doğu'ya herhangi bir şekilde hizmet etmedikleri sürece hepsiyle diyor kardeşiz diyor yani. Aynı şeyin peşindeyiz. 27. maddede Filistin Kurtuluş Örgütü ile alakalı Fatah'ın kontrol ettiği. Onlar da diyor İslami Hamas'a diyor en yakın gruptur diyor yani. Mesela bu çok önemli bir şey bence. Hani Hamas, Fatah, işte efendim solcu veya seküler milliyetçi, pan-Arapçı deyip bir tarafa şey yapmıyor. Hatta şu cümle yani Hamas'ın kalbine en yakın olan Filistin Kurtuluş Örgütü'dür diyor. Yani ikisi arasındaki ilişki babayla kardeş ilişkisidir diyor. Akraba ilişkisidir diyor. Ve hiçbir Müslüman kendini babasından, kardeşinden, akrabasından uzaklaştırmaz diyor. Vatanımız tektir. İçinde bulunduğumuz koşullar tektir. Kaderimiz tektir. Düşmanımız ise tektir diyor. Aynıdır diyor yani. Burada bile yani Filistin Kurtuluş Örgütü'ne yönelik şey var. Yani seküler olmasını eleştiriyor burada ama diyor bu bizim diyor şeyimizi diye etkilemez diyor. Yani baba kardeş ilişkimizi diyor etkilemez diyor mesela. Burada ciddi bir e, Fatah'a karşı bir şey var yani açılmış kollar var. Daha sonraki maddelerde işte efendim herkesi kendi içinde bulundukları görevlere göre mesela entelektüeller, yazarlar, gazeteciler, eğitimciler, öğretmenler, akademikler herkesi bu davalarına kendi yapabilecekleri şeklinde hizmet etmeye çağırıyor. Yani yazı yazabiliyorsa yazı yazsın diyor. Hatta şey diyor yani cihat sadece silah taşımakla olmaz diyor. Bazen diyor çok etkin bir makale, çok etkin bir kitap da diyor çok önemli, çok değerli bir destektir bizim için. Ondan sonracığıma yine diğer maddeler çok mu uzattım? Yok, ondan değil de bir son dakika gelişmesi var. Muhtemelen sen anlatmaya daldığın için farkında değilsin. Öyle mi? Ne oldu? İsrail Gazze'de hastaneyi vurdu. En az 500 ölü var. Anladım. Eyvah eyvah. Yani Yani İsrail'den beklenen şeyler ya. Çok kesinlikle şaşırmıyoruz zaten herhalde. evet, İsrail'den beklenen şeyler. En az 500 ölü var. Yani Of 800'e de 500. çıkabilirmiş. 500 ve çoluk çocuk, yani hastaneye sığınmış olan insanlar. Evet. Evet, devam et istersen sen. Sorular var zaten epeyce bu arada. Ee, Sorulara da geleceğiz. madde 32 yine işte efendim bu dünya Siyonizminin hani bahsetmiş olduğum o anti semitik komplocu teori var ya bütün dünyayı kontrol ediyorlar. Hı Orada hı. da tekrarı var bir anlamda. Hatta şöyle bir şey var. Bu Siyonistlerin diyor planı diyor aslında diyor Protocols of Elders of Zion'da yani benim bahsetmiş olduğum o metinde geçerlidir diyor. Yazılmıştır diyor yani. Her şey orada diyor. Yani yaptıkları diyor, yapacakları diyor o metinde var diyor. Şu anda da onu gerçekleştiriyorlar diyor. Ve buna karşı diyor bütün dünya, bütün Müslümanlar bir araya gelmelidir diyor. Mesela hani şimdi şeyi hatırlamamıştım mesela hani bu Siyon hakimlerinin protokollerine gönderme var mı diye çok açık gönderme var yani. Protocols of the ona bir gönderme var metinde. Gayet de iyi biliyorlar o metni. Haliyle 1988 yani yıllar olmuş artık. Yani o da 1904'te mi ne yayınlanıyor o metin? Çoktan Arapçaya çevrilmiştir yani. Hı hı. Daha sonra bütün Arap ve Müslümanları şeye çağırmaya, destek vermeye çalışıyor. Hamas'a desteğe çağırıyor. Eee, yani hem finansal hem diplomatik hem askeri artık nasıl davet edebiliyorlarsa
desteğe çağırıyorlar. Ve daha sonra savaşmanın, bu da çok etkileyici bir madde, savaşmanın Filistin'i kurtarmanın tek yolu olduğunu söylüyorlar. Burada Selahattin Eyyubi'ye bir gönderme var. O nasıl diyor Filistin'i diyor kurtardıysa diyor Haçlılardan savaşarak diyor. Ancak biz de diyor öyle bir şekilde kurtarabiliriz diyor. Onun haricindeki her şey diyor hayaldir diyor yani. Evet. Şu andaki Siyonist saldırıyı Haçlıların bir devamı olarak görüyor. Hatta ondan daha da ilginci Moğolların istilasının da devamı olarak görüyor. Yani Moğolların istilası Haçlılar, daha sonraki şu andaki Siyonist saldırı Müslümanların kalbine yapılmış ki Filistin Müslüman dünyanın kalbi onlara göre şey yapıyor. Yani orada bir sadece İzzettin Kassam'a değil yani Selahattin Eyyubi'ye de bir şey çiziliyor. Yani bağ kuruluyor yani. Hatta Moğollara karşı savaşan Baybars Memlüklülere bir gönderme var. Onlara karşı sadece savaşarak Baybars'tan bile mi bahsediyor? adı geçmiyor Baybars'ın ama Moğollara karşı savaştan bahsediliyor yani. Ayn-Celut Savaşı'ndan bahsediyor metinde. Baybars'ın adını anmıyor nedense. Herhalde İslami bir isim olmadığı için mi anlamadım. Hani Selahaddin O da olabilir. Arapça bir isim gibi. Baybars hani yok o kadar Müslüman bir isim değil. Evet. Ondan sonra ne var? En son şeylerini tekrar ediyor ve en son bir ayetle bitiriyor. Şimdi burada şey diyor çok ilginç bir şekilde. Yani biz bunları yapmaya çalışıyoruz ama diyor biz sadece diyor Allah'tan diyor bunları yapmak için diyor yardım isteyebiliriz diyor. Bize doğru yolu göstermesini isteyebiliriz diyor. Hani biraz da böyle acaba bu doğru yol mu değil mi diye de bir sorgulama da var sanki. Hani biz bunun doğru yol olduğunu düşünüyoruz. Allah bize doğru yolu göstersin diyor ve en son bir ayetle bitiyor. Araf suresi. Rabbimiz bizimle milletimiz arasında hak ile sen hükümler. Eğer biz yanlışsak bizi kahret anlamında. Eğer onlar haklıysa onları haksızsa onlara kahret anlamında. Sen hükmedenlerin en hayırlısısın ayetiyle bitiriyorlar. Özetlersem Hamas'ın misakı yani İslamcılık şey olarak din anlayışı İslamcılık. İkincisi ve bununla beraber işte efendim yani İslam'dan devşirilen bir savaşma, cihat fikri var ve de buna eklemlenmiş bir antisemitik Batı kaynaklı bir tarih okuması var. Yani o antisemitik bölüm olmasa da olurdu aslında. Yani İslam'ın kendi içinden de böyle bir mücadele için yani fetva çıkarabilirsin çok rahat. Ama bir anlamda o antisemitik şey de alttan alta şeylerin eleştirisi aslında. Onu çok net yapmıyor belki ama çünkü Türkiye'deki İslamcılığın da mesela o Avrupa menşeli antisemitik literatürü bu kadar çok benimsemesinin sebebi Yahudiler olan düşmanlıktan ziyade Orta Doğu'da iktidara gelen 20. yüzyıldaki rejimlerin onların kuklaları olarak bakmaları. Aslında oradaki görünürdeki düşman Yahudi gibi ama aslında eleştirilen Yahudilerin dünyayı ele geçirme hedefine hizmet eden yerel rejimler aslında. Yani bunu Türk İslamcıların metni gibi okuduğumuz zaman görüyorsun aslında. Yani Türk İslamcıların tabii bu da Cumhuriyet tarihini okuması, Atatürk'e bakışı vesaire alt metinlerde hep o var. Yani burada aslında daha büyük bir oyun oynanıyor. İşte bölgenin de liderliği işte efendim bu oyuna hizmet için varlar. Eğer o oyuna hizmet etmeyi kendilerine benimsemeselerdi zaten iktidara da gelemezlerdi. Bunlar hep alt okuma tabii. O antisemitik tekst o açıdan önemli. Yani şu andaki Müslüman devletler ve hükümetler bize yardımcı olmuyorsa tabii şimdi terörist ilan ediyor adamı. Değil mi?
Aslında bunların Evet. hep Yahudi'ye hizmet aslında. Demek aslında o. Hı Bunu hı. da ama salt böyle cihat için bile İslam yeterdi aslında. Yani antisemitizme gerek yoktu ama orada antisemitik teksti getirmenin, argümanı getirmenin eee şeyi başka. Yani dediğim gibi oradaki seküler Orta Doğu rejimlerine Hı hı. laf atılıyor aslında yani. Evet. Evet. Burada bitireyim istiyorsan. Olur. Zaten sorular var. Gündemle alakalı olanlar da var. Arkadaşlar soruların hepsine muhtemelen yanıt vermek biraz zor olacak ama siz de yani sorusu olanlar başına büyük harflerle soru yazsınlar. Şimdi Hande Kısmet demiş ki Hamas İsrail tarafından kuruldu gibi bir iddia var, doğru mudur demiş. Aslında El Fetih yayınında biz buna değinmiştik ama yine de bugünlerde çok sorulan bir soru olduğu için bunu da seçtim. Ne dersin? Ya tabii ki öyle bir şey yok. Yani bu argümanla maalesef Türkiye'de çok rastlıyoruz. Yani Türkiye'den başka bir yerde de rastlamıyoruz buna. Yani IŞİD'i başkası kurduruyor. El-Kaide'yi başkası kurduruyor. İşte efendim şimdi Hamas'ı başkası kurduruyor. Sanki Müslümanlar içerisinden bu adamlar çıkmazmış gibi böyle bir şey var. Hı Eee, hı. bakış açısı var. Tabii burada bizim eee, tabii ben bunu Cumhuriyet'in projesi olarak görüyorum. Yani bize öğretilen bir İslam var Türkiye'de. Ve biz o İslam'la bunları yakıştıramıyoruz. Mesela işte Eee, El-Kaide'ye, işte Boko Haram'ı da eklemişler. IŞİD, değil mi? Bunlar böyle bizim o estetik Müslüman, eee, yani Müslüman estetiğine uymayan şeyler. İşte kara sakallı adamlar, işte efendim böyle, eee, Hı hı. cüsseliler, cübbe giyiyorlar, işte siyah giyiyorlar, işte cariyeleri var. Cariye alıp satıyorlar vesaire, kafa kesiyorlar, el kesiyorlar, kadınları dövüyorlar filan. Bu İslam bizim böyle Cumhuriyet'in çok böyle, işte, şey yaptığı, İslamiyetle şey yapmıyor. O yüzden herhâlde diyoruz ya, olsa olsa bunu yabancılar kurtulmuştur. Çünkü bunlar İslamiyet'i kötü anlatıyor diye. Hı hı. Dolayısıyla bu argümanı da ben Türkiye'den başka bir yerde duymadım yani. Mesela bir Pakistanlı'dan duymadım bunu. Bir Mısırlı'dan da duymadım. Bir nedense Türkiye'de bu tür örgütlerin sürekli Müslümanlar tarafından kurulamayacağı ve İslamiyet'in, işte efendim, altını oymak için yabancılar tarafından kurulan bir oyun olduğuna dair bir inanç var. Hanımefendiyi kastetmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ona değil yani. Bu genel bir kanı Türkiye'de. Maalesef bunu da bir türlü aşamayacağız herhâlde. Yani sürekli bu Evet. günümüze gelecek. Başka bir İslami örgüt gelecek, o birilerini öldürecek. Ona da diyeceğiz, ya bu gerçek İslam değil. O zaman Amerika kurdurmuştur, yok İsrail kurdurmuştur, yok Batı kurdurmuştur filan. Hı Vahhabiliği hı. bile İngiltere'nin kurduğunu iddia eden var ya. Vahhabiliği Evet. yani. Yani İngiltere'de gidecek 18. yüzyılın ortalarında Necit'te doğmuş bir tane din adamını alacak ve buna bir mezhep kurduracak yani. Öyle bir dünya yok Hı yani. hı. Şimdi Ruken Kaya demiş ki El Fetih dahil diğer Filistin gruplarında zaman zaman bölünmeler olmuş. Hamas'ta bugüne kadar bölünme ya da parçalanma oldu mu? Sağlam bir örgüt yapısı var demiş. Benim bildiğim bölünme yok. Sadece ara ara kopmalar var. Ama son dönemde zannedersem biraz daha şey de var. Hamas'ın siyasi kanadı ile askeri kanadı arasında biraz e, mesafenin açıldığına dair işaretler de var. Sen ne dersin Biro? Benim de duyduğum böyle büyük bir bölünme olayı yok. Yani kişiler ayrılabilir tabii ki. Bu kişisel husumetler, kişisel rekabetler Hmm. olabilir ama böyle bir kişinin hele böyle bir durumda yani hani Gazze'da zaten ufacık bir yer. İşte İsrail gibi bir deve karşı mücadele ediyorsun. Hani böyle bir zamanda böyle, örgütü zayıflatacak girişimlerden bence kaçınıyorlardır yani diye Evet. düşünüyorum. Duymadım yani belki de vardır bilemeyeceğim. Ben de hiç okuduklarımdan da görmedim şimdiye kadar açıkçası böylesi bir kopma. Ömer Öztürk demiş ki Gazze ve Batı Şeria'da yaşayan Hristiyan veya laik grupların Hamas'la ilişkileri nedir? Evet. Sen biliyor musun? Ben çok iyi olmadıklarını biliyorum. Yani
ama bilmiyorum. Ya Gazze'de Hristiyan olup Çok olmadığına dair emin değilim ben. Batı Şeria'da olabilir. Batı Şeria çünkü hani Batı Kudüs Şeria'da, var evet, orada. Batı O Şeria zaten Filistin yönetiminin kontrolünde. Ama genel olarak Hamas'ın Hristiyanlarla arasının çok çok aman öyle müttefiklik ilişkisi vesaire boyutlarında olmadığını biliyorum. Yani onun ötesinde de bir şey söyleyemem açıkçası. Çok da bilgim olan bir konu değil. Ya şimdi, şunu ben gözlemliyorum, yani bütün dünya Hamas'ın yaptığı olayları terörist olarak, yargılarken ve tanımlarken mesela ben böyle bir Filistinli'nin bu kadar net bir şekilde terör örgütü veya terör eylemidir diye tanımladığına şahit olmadım yani. Eee, Evet. yani Hristiyan olabilir, Müslüman olabilir. Buna, eee, dair şahsen rastlamadığım için, eee, bir şey diyemeyeceğim ama, mesela burada ilginç bir şey söyleyeyim. Eee, yani, eee, Ermenilerle mesela iyidir mesela arası. Ermeniler öyle çok fazla Hamas'ı eleştirmez. Hatta Filistinlileri de eleştirmez. Ben bunu bir arkadaşa sordum. Bahsettiğim arkadaş da, Filistinli bir profesör, siyaset bilimi profesörü. Hatta geçen de Türkiye'de dedim ya, bir yayına çıktı dedim. Hani bu Hı. 3 keresinde, işte, efendim, hani, ben analiz yapmaya çalışıyorum diyen arkadaşım. Evet, evet. Onun röportajını nereden biliyorum? Benim arkadaşım o. Yani hâlâ da, eee, iletişimdeyiz. Yani Filistin'le alakalı en Hı hı. önemli kaynaklarımdan birisi. Böyle Filistin'le alakalı bir sorum olduğu zaman hemen ona soruyorum tabii ki. Çünkü Hı hı. garip bir şekilde Azerbaycan'la İsrail, Ermenilerle Filistinliler arasında böyle bir şey var. Böyle bir, Ama o muhabbet. şeyden kaynaklanıyor. Yani Yahudi lobisi o soykırım trend şeyi var ya, trademark mı diyorlar? Yok, şimdi E, ilk akla gelen odur ve kendilerinde onun da etkisi vardır mutlaka ama, şöyle bir şey, anlattı bana arkadaş. Bu ilk Filistin kurulduğu zaman, hatta Filistin'de Yahudiler yerleşmeye çalıştığı zaman o dönem hı hı, Kudüs'te yaşayan Ermeniler de, Filistinlilerin, Yahudilerin oraya yerleşmemesi, hatta 1948 Savaşı'nda en az Filistinliler kadar savaştılar dedi bana. Yani dolayısıyla o hı, dönemden kalma böyle bir Yahudilere karşı Ermeniler, hani Kudüs'te yaşayan Ermeniler, ve, işte efendim Filistinliler arasında böyle bir ortak düşmana karşı geliştirilmiş bir duygudaşlık var yani. Bunu o söyledi bana. O böyle tabii, Yahudilerin Ermenilere karşı şeyi malum. Hatta bu o zamana kadar bile gidebilir yani Yahudilerin Ermenilere karşı, eee, sorunları. Çünkü hı hı. savaştıkları gruplardan birisi olmuş. Burada tabii, Filistinli en meşhur Hristiyan, şeye karşı, İsrail'e karşı duruşuyla bilinen tabii Edward Said'i anmak gerekiyor. Hatta, Hristiyandır kendisi Edward Said malum. Hı Hatta hı. böyle İsrail askerlerine taş atarken yakalandı filan, böyle fotoğrafları Evet, çekildi vs. Dolayısıyla, yani İsrail'e karşı duruşta laik gruplar, Hristiyan gruplar ve Müslümanlar arasında çok bir fark yok. Yani Müslümanların arasında Hamas'ı özellikle ayırt edip ya biz Hamas'la ilişkimizi, eee, mesafe koyuyoruz diyen Hristiyan veya laik var mı? Çok, varsa bile çok istisna olduğunu düşünüyorum yani. evet. Şimdi Türkiye'de çok merak edilen konulardan birini Mama Baba mı, Baba mı sormuş. Demiş ki Hamas'ın diğer radikal örgütlerle IŞİD, El-Kaide, Hizbullah, Suriye'deki diğer örgütler vesaire ilişkisi nasıldır? Bunu özellikle şu açıdan değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Şimdi Türkiye'de de İsrail'in de resmi olarak dile getirdiği, Türkiye'de bazı çevrelerin de söylediği bir şey var. IŞİD eşittir, pardon, Hamas eşittir IŞİD şeklinde. Bu çerçevede düşünerek ne demek istersin? Şimdi bu tabii istihbaratı ilgilendiren bir konu. Yani istihbarat örgütlerinin önümüze koyacağı, işte efendim veya basına vereceği, bağlantılar vardır, değil mi? Hani, yani şöyle, şöyle, şöyle bağlantılar var bu adamlarda denir. Ona dayanarak bir şey söyleyebiliriz. Ama, Hı hı. şimdi, Hamas'ın ve IŞİD ve El-Kaide gibi, veya işte efendim Suriye'deki işte efendim, Cephetül Nusra gibi mesela, gibi örgütlerden şöyle bir farkı var. Bunu şey yapalım, yani IŞİD, El-Kaide gibi örgütler, bunlar, Sünni olmalarına rağmen ağır Selefi aynı zamanda.
Yani Kur'an'ı ve hadisleri böyle biraz literal yorumlayan şeyler. Hamas'ın öyle bir literalist tarafı yok. Hamas o anlamda bir IŞİD gibi, bir El-Kaide gibi değil. Eee, yani, eee, o biraz daha ne diyeyim, dini anlamada biraz daha, hani, yumuşak diyelim. Literalist yönü yok. İslamiyetin fıkıh kurallarının böyle kelimesi kelimesine uygulanması konusunda onlardan çok ayrı. Ha, aralarında özel ilişkiler var mıdır? Ne gibi haberleşmeler vardır? Koordinasyon var mıdır? Onu bilemem. O istihbarat örgütlerinin, bileceği bir şey. Ama Hizbullah'la nasıl bir ilişkisi vardır? Bunu sen daha iyi cevaplarsın belki. Ama Hizbullah'la İran kanalından bir ilişkisi varsa vardır. Yani İran Evet, ikisini de destekliyor. Eee, evet. yani hem Hamas'a silah veriyor hem Hizbullah'a silah veriyor. Ama Hamas'ın tabii biraz Hizbullah'tan farklı şey tabii ki yani hani, Hamas'ın, bir anlamda, davası diyelim, eee, yani çok daha şey bir dava. Yani mesela Hizbullah'ın ben Lübnan'daki davasının bütün Müslümanlar tarafından kabul edilebilecek bir dava olduğu konusunda emin değilim yani. Ama Tabii Hamas'ın Hizbullah'ın durumu İsrail'e biraz daha farklı yani. Evet. dolayısıyla onlar arasındaki ilişkileri dediğim gibi, biraz böyle bakmak lazım. Yani Hamas'ınki böyle bütün Müslümanların kabul edebileceği bir şey. Yani bütün Müslümanların kabul belki dediğim gibi şeyi eleştirebiliriz, yani terör eylemlerini eleştirebiliriz. Hani yani terör yapmasını eleştirebiliriz. Suikast bombalamalarını, yani intihar saldırılarını şey yapabiliriz, eleştirebiliriz ama, neticede ana hedef olarak, adam kendi vatanını kurtarmaya çalışıyor noktasında kimse bence şey diyemez yani. Yani, "Ya, öyle bir hakları yok." diyebilir mi emin değilim o kadar yani. En Evet. azından dindarlar diyeyim yani. Dindar, muhafazakâr kesim, eee, kolay kolay Hamas'a şey yapamaz. Ama Hizbullah öyle değil yani. Hizbullah, Hizbullah-Hamas ilişkisi biraz farklı tabii. Onu da zaten dün Yasin Atlıoğlu'yla çok güzel bir Hizbullah yayını yaptık arkadaşlar. O yayına bir göz atabilirsiniz. Hizbullah'ı derli toplu bir şekilde konuştuk Yasin Bey'le. Şimdi bakalım. Evet, mesela Muharrem Palaz'ın bir sorusu var. Muharrem Bey demiş ki, e, Hamas'ın örgütlenme modeli nasıldır? Örnek aldığı bir örgüt var mı yoksa kendine has bir örgütlenme biçimi mi var demiş. Benim bu konuyla ilgili bilgim yok açıkçası. yani, benim de aslında çok böyle iç yapısıyla alakalı şeyim yok. Yani bildiğimiz tek şey bu siyasi elitle, yani siyasi kanatla, askeri kanadın bir anlamda artık ayrı ayrı hareket ettikleri, ayrı ayrı düşündükleri, biraz siyasi kanat bir anlamda Müslüman dünyada özellikle, nasıl destek toplarız Filistin davasına, misyonunu üstlenirken, askeri kanat, Gazze'de, İsrail'le savaşma derdinde. Dolayısıyla bu ayrım böyle bir şey var ama bunun kendi iç, hani, hücresel bir örgütlenme mi var yoksa hiyerarşik bir yapılanma mı var? Hı Eee, hı. yani son saldırı öyle çok hücresel gibi gözükmüyor açıkçası. Ama daha Evet. öncekiler mesela, en azından, hani, İsrail'e böyle, hani, binlerce, eee, o füze atarken tabii onlar böyle çok primitif füzeler tabii ki. Yani İsrail'in, gibi değil. Artık adam Gazze'de ne bulup yapabiliyorsa artık yani. Emm, eee, yani onu yapmak bir örgüt işidir yani. Hani, böyle, hani, malzeme bir yerden gelecek, işte, efendim, onu kurgulanacak, işte, efendim, aynı anda hareket edilecek bunlar. Saldırı anında, işte, efendim, herkes farklı farklı yerlerden ateşleyecek vs. Dolayısıyla belli bir hiyerarşi olmasına rağmen acaba, hani, Gazze'nin dışında hücresel bir örgütlenmesi var mıdır? Genelde Filistin'in dışında herhangi bir terör örgüt eylemini yapmıyorlar. Yani Hamas'ın öyle bir şeyi yok. Mesela şeyden farkı o. IŞİD, El-Kaide'den farkı o mesela. Hani Filistin dışında herhangi bir terör eylemleri yok. Eee, Hı hı. sadece İsrail toprakları içerisinde sivillere yaptıkları eylemleri terör eylemi olarak nitelemek mümkün.
bir önceki soruya ekleyeyim ama örgüt yapısına dair detay yani bu konuda en iyi kitabı yazmış kişinin de bile çok detay görmedim açıkçası. Halit Hurup Evet. diye birisidir bu arada. Kim? Azzam Tamimi vardı. Halit Hurup, Hı hı. Halit Hurup, onun kitabı var Hamas'la alakalı. Bir de tabii Hamas'ın içinden birisi Azzam Tamimi Evet, vardı. Azam. Onun Hamas'ın kuruluşuyla alakalı yani çok içeriden anlattıkları vardır. O ikisinde de böyle detaylı bir organizasyonel şema ile alakalı bir şey hatırlamıyorum doğrusu. Anladım. Başka ne var? Bakalım. Evet arkadaşlar, zannedersem bu kadar genel olarak. Hani bu akşamki yayın çerçevesinde ki soruları almaya çalıştım ağırlık olarak. Evet. Evet, genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Bugünlük yayını toparlayalım mı artık bir saat 20 dakika oldu zaten. Olur. Ben de şu hastane saldırısına bir bakmak istiyorum. Bir taraftan Evet. gözüm de orada. İlk şeyde İsrail demiş, biz vurmadık demiş. Ondan sonra Hamas militanları saklanıyor diye bir iddiada bulunmuş. Hamas'ın roketi düşmüştür demiş ama şimdi bir görüntüye baktım. Bayağı hava saldırısı gerçekleştirmişler yani hastaneye yönelik. Ölü sayısının bayağı yükselebileceği söyleniyor. Evet arkadaşlar. Şimdilik sorular bu kadar. Zannedersem. Çok teşekkür ederim Birol. Çok güzel bir Ben yayın teşekkür oldu. ederim. Çok verimli bir yayın oldu benim açımdan. Başka Umarım ekleyeceğin bir herhangi faydası bir olmuştur. şey yoksa Yok herhalde Hamas'la alakalı hemen hemen her şeyi konuştuk galiba. Bundan sonrası artık hani İsrail'de ne olacakları güncel olaylardır. En azından genel bir çerçeve bu. Genel evet, çerçeveyi konuştuk diye düşünüyorum. Bundan sonrakiler artık o çerçevenin detayları. kesinlikle. Yayına katıldığın için çok teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hoşça kal. Evet arkadaşlar, bu akşam Hamas'ın ideolojisini, eylemlerini, görüşlerini, daha doğrusu ideolojisini şekillendirirken esas aldığı misakına değindik. Uzun uzun anlattı ve oldukça detaylı bir şekilde anlattı Birol Başkan. Ben oldukça yararlandım açıkçası bu yayından. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu arada yarın akşam yayınım olmayacak. Yarın akşam bir panele katılıyor olacağım ben. Ama Perşembe akşamı çok güzel bir konuyla ve çok kıymetli bir konukla ben yine burada olacağım. Sizleri de sorularınızla ve yorumlarınızla beklerim o yayına da. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.